Evvel zaman içinde, yeşil dağların eteklerinde, dereleri berrak, tarlaları bereketli bir köy vardı. Bu köyün insanları kanaatkir, sabırlıydı. Ancak içlerinde biri vardı ki, kalbi farklı bir yolda seyrederdi. Adı Haris idi. Haris, gençliğinde iri yapılı, kuvvetli ve çalışkandı. Öyle ki köylüler bir yükü kaldıramadığında, çağırın Haris'i, o halleder derlerdi. Kendisine güveni sonsuzdu. Bir gün köylülerden biri ona, "Ey Haris, bu kuvveti sana veren Rabbine şükretmiyor musun?" diye sordu. Haris ise hafif bir gülümsemeyle, yarı şaka yarı ciddi şöyle dedi: "Rabbim bana kuvvet vermeseydi, ben kendi alın terimle bu gücü kazanırdım." İşte o söz, onun gönlünde gizlenen gururun işaretiydi. Allah ise kulunu severse, onu hatasından temizlemek için imtihan eder. Bir gün Haris tarlada çalışırken bedeni titredi, yere yığıldı. Önce basit bir yorgunluk sandı. Fakat günler geçtikçe ateşi yükseldi. Eklemleri şişti, yüreğine büyük bir ağırlık çöktü. Artık ayağa kalkamaz, başkasının yardımına muhtaç hale gelmişti. Hekimler geldi, otlardan ilaçlar yaptılar. Dua edenler oldu. Ama şifa gecikti. Aylar geçtikçe Haris'in kalbi daraldı. Önceden gururla yürüyen adam, şimdi yatağa bağlı, göğe bakan gözlerle ağlıyordu. Bir gece şöyle yakardı: "Ya Rab, ben senin kulunum. Beni böyle perişan etme. Neden bu hastalığı verdin bana?" Kalbine bir fısıltı geldi. "Ey kulum, ben sana sıhhat verdim. Sen onu kendinden bildin. Şimdi hastalık verdim ki, asıl kudretin bende olduğunu bilesin." Haris'in bu halini duyan Şeyh Selman adında yaşlı bir derviş köye geldi. Uzaktan bakıldığında sıradan bir yolcu gibiydi. Ama yüzünde dinginlik, gözlerinde merhamet vardı. Şeyh, Haris'in yanına girdi, elini tuttu. "Ey oğul, derdin ne?" diye sordu. Haris gözyaşıyla, "Efendim, bedenim çürümüş, dermanım kalmamış. Rabbim beni unuttu mu?" dedi. Şeyh gülümsedi. "Ey Haris, unutma ki Allah kulunu unutmaz. Kul, Rabbini unutur. Bu hastalık sana bir davettir. Rabbine dön diye bir işarettir." Haris hıçkırarak, "Peki ben ne yapayım?" diye sordu. Şeyh Selman derin bir sesle, "Sabırla dayan, şükürle bekle, tevekkülle teslim ol. Sabır, gönül anahtarıdır. O anahtarla açılan kapı seni şifa pınarına götürür." O an köy halkı da şeyhi dinliyordu. İçlerinden yaşlı bir kadın dedi ki, "Ben yıllardır açlıkla imtihan oldum. Hep şikayet ettim. Meğer sabırla beklesem, Allah bana rızkı gönül huzuruyla verirmiş." Bir genç adam da dedi ki, "Ben fakirliğimden utanırdım. Şimdi anladım ki fakirlik ayıp değil, sabırsızlık ayıptır." Böylece Haris'in hastalığı yalnız kendisine değil, bütün köye ders olmuştu. Haris, bir gece derin bir uykuya daldı. Rüyasında kendini yüksek, heybetli bir dağın eteğinde buldu. Dağın adı Sabır Dağı'ydı. Zirvesinde ise göz kamaştırıcı bir pınar vardı. Işıklar saçıyor, suyu inci gibi akıyordu. Bir ses ona şöyle dedi: "Ey Haris,
Bu dağ senin imtihanındır. Her sabırlı nefesin, bu dağın bir adımıdır. Dayan, şükret, tevekkül et. Zirveye ulaştığında şifa pınarından içeceksin. Rüyadan uyanan Haris, artık başka biriydi. Şikayeti bıraktı, sabrı kuşandı. Geceleri ellerini açtı, gözyaşıyla dua etti. Rabbim, bana şifa ver demiyorum. Bana sabır ver. Çünkü sabırla gönlüm huzur buluyor. Günler geçtikçe bedeni yavaş yavaş toparlandı. Önce oturabildi. Sonra küçük adımlar attı. Nihayet bir sabah köy meydanına yürüdü. Köylüler hayretle ona baktılar. Ey Haris, hangi ilaçla iyileştin? Haris gülümsedi. Ben ilaçla değil, sabırla iyileştim. Allah bana hastalık verdi. Ama onunla gönlümü temizledi. Gönül şifa bulunca beden de şifa buldu. O günden sonra Haris köyün en hikmetli adamı oldu. Eskiden gücüyle övünürdü. Şimdi sabırla öğüt verirdi. Hasta olanın yanına gider. Şifa sabırdadır derdi. Borçlunun yanına gider. Çare tevekküldedir derdi. Yetime sarılır. Merhamet Allah'a yaklaştırır derdi. Köylüler onun sözünü kulaklarına değil, gönüllerine yazdılar. Böylece herkes şunu öğrendi. Hastalık da nimettir, sıhhat de nimettir. Asıl olan, Rabbine teslim olmaktır. Ve Haris'in adı nesiller boyu şu sözle anıldı. Sabır dağını aşan, şifa pınarına ulaşır.